SpaceX, uzayla ilgilenmeyen neredeyse herkesin adını az çok da duyduğu bir şirket. Peki neden? Çünkü daha önce hiç kimsenin yapmadığını yaparak devasa roketleri gökyüzünden yere dik bir şekilde indirdikleri için. Bu alanda başı çeken ve en çok bilinen onlar olsa da işin aslı tam olarak öyle değil. İnsanlık bundan 30-40 sene önce de buraları deniyordu zaten. Videoya geçmeden önce eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olarak bize destek olabilir, videolar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım. Yıl 1961. Bell Irish Stamps şirketi ilk VTVL yani dikey kalkış dikey iniş yapabilen roket sistemi olan Bell Rocket Belt'i dünyaya gösterdi. Aşırı kısa uçuş süresine sahip olduğu için ordunun gözünden düşse de halkın dikkatini çekmeyi başarmıştı ve teknik olarak dikey iniş yapabilen ilk roket sistemiydi. Bundan 3 yıl sonra Apollo programı kapsamında astronotların Ay'a inişini simüle edebilmeleri için LLTV geliştirildi ve ardından bu alanda ciddi manadaki ilk VTVL olan Apollo Ay modülü geldi. Ay'a dikey bir şekilde iniş yapan araç bir süre sonra yine dikey şekilde kalkışını yapıyordu. Fakat bu anlattıklarımız yüksek ihtimal tam kafanızdaki VTVL araçları değiller. Sırada sizi tatmin edecek ve videomuzun da ana konusu olan McDonnell Douglas Delta Clipper yani DC-X var. Apollo'dan sonraki dönemde NASA'nın yeni nesil uzay aracı olarak uzay mekiğini seçmesiyle tüm paralar oraya akmaya başlamıştı. Bu yüzden yeni yaklaşımlara, yeni fikirlere sadece birer fikir ya da tasarım olmaktan başka pek bir seçenek sunulmuyordu. Mekik programı 70'lerin başında başladı ve çoğunlukla başarıyla ilerledi. Facialar sonrası tabii ki yeni tasarımlara şans verildi fakat hiçbiri yeterince fonlanmadı. DC-X ise hikayemize 40. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan ve onun Star Wars programı ile dahil olacak. ABD'nin kendini balistik füze tehditlerine karşı oluşturduğu bu program çerçevesinde ordu bir SSDO aracı da geliştirmek istiyordu. SSDO ne diyecek olursanız çok basitçe günümüzdeki çoğu roket gibi birkaç kademeden oluşmak yerine tek bir kademeden oluşan roketlere denir. 1990'da ihale açıldı ve ihaleye katılan 6 şirketten McDonnell Douglas seçildi. McDonnell Douglas, DCY dedikleri yaklaşık 46 metrelik araçla yörüngeye 9 tona yakın yük taşımak istiyordu. 1991'in Ağustos ayında McDonnell Douglas'a 58 milyon dolar verildi ve en geç 22 aya DCY'in 1/3 boyutlarında düşük irtifalarda test edilmek için DC-X'i üretmeleri istendi. Çok iyi bir çalışmanın ardından istenilen oldu ve DC-X tüm heybetiyle Kaliforniya çöllerinde test edilmek için hazır hale getirildi. Tepesine doğru daralan bir yapıda olan roket 12 metre uzunluğundaydı. Motorlarında bulunduğu en alt kısımda 4.1 metrelik bir çapa sahipti. McDonnell Douglas DC-X'i uçurmak için zamanında güvenilir motorlarından olan RL-10 motorlarını tercih etmişti. Toplam 4 adet deniz seviyesine uyumlu RL-10 totalde 260 kilonewtonluk bir itki üretiyordu. Ayrıca motorun itki seviyesi %30 seviyelerine kadar kısılabiliyordu. Bu eğer koca bir roketi dik bir şekilde indirmek istiyorsanız kritiktir. Çünkü tam iniş anında olabildiğince az itki üretmeniz gerekir ki geri yükselmeyesiniz. Mesela Falcon 9'ların Merlin motorlarının itki seviyesi %39'luk seviyelere kadar kısılabiliyor. DC-X'in ilk uçuş testi 1993 yazında NASA'nın Kaliforniya'daki White Sands tesisinde gerçekleşti. İlk testte sistem genelce test edildi. Fazla zorlanmayan DC-X 50 metrelik bir irtifaya bile ulaşmadı. İlk testin ardından 11 Eylül 1993'te DC-X ilk kez halkın karşısında bir uçuş gerçekleştirdi. Bu testte DC-X bir önceki testte ulaştığı irtifanın 2 katı bir irtifaya ulaşmıştı. DC-X bu test uçuşundan sonra 6 test uçuşu daha yaptı. DC-X bu uçuşlar sırasında inanılmaz bir performans gerçekleştirmişti. Mesela 5. uçuşta gaz halinde olan hidrojenin patlaması sonucu acil otomatik iniş yapılması gereken DC-X başarıyla karaya geri inmişti. 8. uçuş ise aralarında açık ara en iyisiydi. 7 Temmuz 1995'te havalanan DC-X 2,5 kilometrelik bir irtifaya ulaştı. Ardından roket ufuk çizgisine doğru kendini yatırdı ve ileride DC-Y'in iniş için gerekli olan geri dönüş
manevrasını test etti. Bu manevranın şu an geliştirilen Starship'in göbek taklası manevrasına ne kadar benzediğini fark etmişsinizdir. Her neyse, başarıyla manevrasını yapan DCX biraz sert indiği için dış yüzeyinde bir takım çatlaklar oluştu. Ama DCX sınırları zorlamasına rağmen başarmıştı. Tüm bu uçuşlardan bahsetmişken 8 uçuşunda pilotluğunu yapan, zamanında 2 kere Gemini görevlerinde yer alan, Apollo 12'de de Surveyor 3'nin dibine çok hassas bir iniş yapan, Skylab'de de görev almış Charles Pete Conrad'a değinmeden geçmek olmaz. Bu 8 uçuşun hepsinde DCX onun marifetli elleriyle uçmuştu. 8 uçuştan sonra DCX programın 3. aşaması için NASA'nın yönetimi altına bırakıldı. Bu şekilde DCX NASA'nın yeniden kullanılabilir fırlatma araçları programı altına girmiş ve DCX-A olarak yeniden adlandırılmıştı. DCX'te yapılan bazı değiştirmeler ve geliştirmeler sonucu oluşan DCX-A 1996 yazında yine White Sands'te testlerine başladı. Toplam 5 kere uçtu DCX-A. 2 ve 3 numaralı uçuş önemli. Çünkü bu tarz yeniden kullanılabilirlikle ucuz olmaya çalışan roketlerin temel hedeflerinden biri de hızlıca tekrar uçuşa hazır olmak. 7 Haziran 1996'da DCX-A 590 metre yükselerek başarıyla uçuşunu tamamladı. Bundan 26 saat sonra 8 Haziran'da DCX-A bir daha havalandı. Bu kez 3 kilometre yükseldi ve yine uçuşunu başarıyla tamamladı. O zamanlarda bu kadar hızlı tekrar uçuş yapmak DCX-A'ya özel inanılmaz bir özellikti. Takvimler 31 Temmuz 1996'yı gösterirken DCX-A yine havalandı. Fakat kimse bunun son uçuşu olacağını bilmiyordu. Başarıyla yükseldikten sonra alçalan roket yere iyice yaklaştıktan sonra iniş ayaklarını açtı. Ama durun, bir sorun vardı. 2 numaralı iniş ayağı açılmamıştı. Uçuştan sonra anlaşılacaktı ki bu bir teknisyenin yaptığı küçük bir hata yüzünden olmuştu. Araç yumuşakça inse de bir ayağı boşta olduğu için devrildi ve patladı. Bu kazanın ardından NASA'da oluşan ön yargıdan sonra DCX-A'den destek çekildi ve o zamanlar DCX ile rekabetli olan Lockheed Martin'in X-33 Venture Star aracına para aktarıldı. NASA sadece 50 milyon dolar vererek yeni bir DCX-A üretebilirdi. Fakat onlar bunun yerine Venture Star'a 920 milyon dolar harcamayı tercih ettiler. İşin sonunda ise ortada tam olarak uçan bir şey bile olmadan proje iptal edildi ve Amerika uzun bir süre daha uzay mekiğine bağımlı olmak zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi DCX günümüzden 30 yıl önce bu inanılmaz teknolojiler üzerine geliştiriliyordu. Belki devam ettirilmedi fakat 2000'lerin başında DCX projesinde çalışan bazı mühendisler şu anda dünyaca tanınan Blue Origin şirketinde çalışmaya başladılar ve günümüzde yörünge altına turistik uçuşlar yapan New Shepard roketi ortaya çıktı. Her ne kadar SpaceX Blue Origin'in aksine direkt olarak DCX'ten etkilendiklerini söylemeseler de DCX'in büyülediği bir kısım mühendis de SpaceX'te işi bir üst seviyeye çıkararak DCX'in 4 katı uzunlukta olan Falcon 9 birinci aşamalarını uzaydan geri dünyaya görece ufacık iniş alanlarına tamamen otonom şekilde indirmeyi başardı. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olabilir, ayrıca içeriklerimizin daha çok insana ulaşması için videomuzu paylaşarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın.